Kroşe örgü atölyesinden herkese merhaba. Yakadan başlamalı bluz modelimizi bugün ters bir şekilde yapacağız. Yani uzun kısmı öne ve arkaya denk gelecek şekilde ayarlayacağız. Şöyle yapıyoruz. Normalde böyle dikdörtgen ördüğümüzde, buradan kafamızı geçirdiğimizi farz edersek şurası ön taraf, burası arka taraf oluyordu. Ama şimdi şöyle yapacağız. Bu iki köşe ve bu iki köşe ön ve arka taraf. Kafamızı burada düşünürsek burası ön, burası arka taraf olacak. Bir dikdörtgen oluşturacağız. Kaç zincirle başlıyoruz? Nasıl bir ip ve tığ kullanıyoruz? Şimdi 3,5-4 numara tığla örülebilecek herhangi bir ip olabilir. Ama ben koton ip kullanıyorum. Tığımda 3,5 numara. Bakın 3,5 numara bir tığ kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi zincir sayımız tüm bedenler için bedeni ördükçe büyüteceğiz. Yani yaka ile ilgisi yok. 143 tane zincir çekiyorum. 143 olabilir, 144 olabilir. Yani bazen hata payı oluyor zincirleri atlarken. Fazla atlıyorsunuz, az atlıyorsunuz. Sonunda yetmeyebilir. O yüzden 143, 144 tane çektikten sonra zincirinizi çektikten sonra elinizle düzleştirmeniz gerekiyor ki bükülme olmasın. Sonrasında sıkıntı yaşamayın. Ve başlangıç noktasına şöyle ipinizi, tığınızı geçiriyorsunuz ve burada bir halka oluşturuyorsunuz. Şimdi 4 tane köşe oluşturacağız bu zincir üzerinde. Biri burada, biri burada. Biri de şurada ve şurada olmak üzere. İlk köşemizi yaparak modele başlıyoruz. 3 zincirle yukarı çıktık. İpi tığın üzerine aldık. Köşelerde aynı boşluk içinde çalışacağız. 3 tane trabzana denk geldi. Bakın ilk 3 zinciri ilk trabzan kabul ettik. Araya 2 zincir ipi tığın üzerine alıp yine aynı boşluğun içine batıyorum. 3 tane daha trabzan yapacağım buraya. İki tane zincir çekiyorum. Bakın 1-2 zincir boşluğu atlıyorum. 3. zincir boşluğunun içine bir tane trabzan yapıyorum. Köşeleri aynı boşluk içinde çalışıyorum ama aralardaki kutucukları yan yana boşluklar içinde çalışıyorum. İkincisini onun hemen yanındaki boşluğa, üçüncüsünü onun yanındaki zincir boşluğuna batarak bir dolu kutucuk oluşturuyorum. 2 zincir çekiyorum, ipi tığın üzerine alıyorum. 1-2 zincir boşluğu atlayıp üçüncüye bu şekilde 1, 2, yan yana boşluklara birer trabzan yaparak ilerleyeceğim. Diğer köşeye ulaşana kadar bu şekilde ilerliyorum. 3. zincir boşluğuna diğer kutucuğu yapmaya başlıyorum. Onun yanına batıyorum ve onun yanına dolu bir kutucuk olacak şekilde 3 tane trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Başlangıçtan itibaren devam ediyorum. Bakın yan yana boşluklara birer trabzan, toplamda 3 trabzan yani dolu kutucuk. 1-2 zincir boşluğunun yanına yine 1-2 yan yana boşluklara 3. trabzanı yaparak bir dolu kutucuk daha oluşturuyorum. 2 zincir çekiyorum, 2 zincir boşluğu atlıyorum, devam ediyorum. Köşe ile başlamıştık. Sonrasında bir kutucuk, iki kutucuk, dolu kutucukları sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kutucuk yaptıktan sonra 2 zincir çekip diğer köşeyi oluşturuyorum. 1-2 zincir boşluğu atlıyorum. 3. zincir boşluğunun içine köşeleri oluştururken yan yana boşluklar içinde değil, aynı zincir boşluğu içinde çalışıyoruz. 2. trabzanı aynı zincir boşluğuna, 3. trabzanı aynı zincir boşluğuna. Arada 2 tane zincir ve sonraki 3 trabzanı da aynı zincir boşluğunun içine yaparak ikinci köşemizi oluşturuyoruz. Ve köşeyi oluşturdum. Şimdi devam ediyorum. 2 tane zincir çekiyorum.
bir iki zincir boşluğu atlayıp 3. zincir boşluğunun içine bir trabzan, onun hemen yanına bakın, aynı boşluğa değil, 2, yan boşluğa 3. 3 tane trabzan yapıyorum yan yana. 2 zincir çekiyorum ve köşeyi oluşturmak için devam ediyorum. Arayı bir kutucukla doldurduktan sonra 2 zincir çektim ve yine 1 2 zincir boşluğu atlayıp 3. zincir boşluğunun içinde, aynı boşluğun içinde çalışmaya başlıyorum. Aynı boşluğa 2. trabzan, aynı boşluğa 3. trabzan, 2 tane zincir ve yine aynı boşluğa 3 trabzan daha yaparak diğer köşeyi oluşturuyorum. Ve burada yine aynı boşluğun içinde bu köşedeki birinci, ikinci köşemizi oluşturduk. Bakın 2 köşemiz oluştu böyle bu şekilde. Bu bizim 3. köşemiz. Birinci köşeye başlarken zaten burada yapmıştık. Şimdi komple bakacak olursak buradan başladık. Bir köşe yaptık. Araya 12 tane dolu kutucuk yaptık. Tekrar bir köşe yaptık. Araya bir dolu kutucuk, tekrar köşe, tekrar 12 taneyi bitirdikten sonra 12 tane dolu kutucuk yaptıktan sonra 2 zincir çekip tekrar yine 3. boşluğa bir köşe daha yapıyoruz. Köşeleri yaparken yine aynı boşluk içinde çalışıyoruz. Aynı boşluğun içine 3 trabzan, 2 zincir ve yine 3 trabzanı yaparak bir köşe oluşturduk. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 boşluk atlıyoruz ve 3. boşluğun içine ilk trabzanımı, 4. boşluğa 2. trabzanım, yan yana boşluklara bakın. Ara kutucuklarda, yan yana boşluklarda ve sıra sonuna geliyoruz. Araya bir kutucuğu bu şekilde yaptıktan sonra. Bakın burada 2 köşemiz oldu. 2 köşe, arada bir kutucuk. Son bitmiş halini de göstereyim size. 2 köşe oluşturduk. Arada bir trabzan, 2'şer zincirlerle devam ettik. Tekrar 2 zincirle çıktık. 2'şer zincir boşluğu atlayıp sonra buralara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kutucuk yaptık. Köşe oluşturduk. Bir kutucuk yaptık 2 zincirle atlayıp ve tekrar bakın 2 zincir çekiyorum burada. 2 zincir çekip burayla birleştiriyorum. Sonrasında bakın burası önemli. Her bir üst boşluğun içinden bu şekilde geçerek, şu şekilde geçerek köşe orta noktama ulaşıyorum. Şurada bir sökülme olacak gibime geliyor. Burayı dikebilirsiniz sonra. Şimdi bu orta boşlukta, burası bizim köşemiz olduğu için bundan sonra tüm köşelerde aynı mantıkla ilerleyeceğiz. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkacağız ve köşenin içine bakın 1, 2, 3 trabzan, 2 zincir, köşe içine aynı boşluğa tekrar yine 3 trabzan yapacağız. Tüm köşelerde aynı metot. Bu şekilde bir görüntü oluşacak. Bundan sonraki sıralarda da bu orta boşluklara 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Bunlar bittikten sonra 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan bittikten sonra 2 tane zincir çekip her bir boşluğun içine 3 tane trabzan, 2 tane zincir ve yine ilk boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. Bütün model boyunca ara boşluklarda bunu yapacağız. 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan. Nereye kadar bunu uygulayacağım? Şuradaki köşeye kadar. Köşelerin içini farklı çalışıyoruz biliyorsunuz ki. Bakın böyle geldim, ilerledim 3 trabzan 2 zincir olarak. Tekrar yine köşeye geldim. Köşe öncesi boşluğuna 3 trabzanı yapıp 2 zinciri çektikten sonra köşenin içinde aynı metotla çalışacağım. Köşe metodu. 3 tane trabzan.
2 tane zincir, aynı boşluğa tekrar yine 3 tane trabzan. Sonrasında 2 zincir çekiyorum ve ilk boşluğa 1 trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan ve 2 zincir. Buraya batıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum bu boşluğa da. Bakın, iki köşe arasında birinci sırada bir tane trabzan vardı. İkinci sırada bu ikiye yükseldi. 2 kutucuğa yükseldi. Tekrar yine 2 zincir ve köşe içinde aynı metotla 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan metoduyla çalışıyorum. Evet, bakın 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan köşe metodunu uyguladıktan sonra burada yine boydan boya boşluklara 2 zincirle başlayıp tüm boşlukları 3'er trabzanla doldurarak diğer köşeye ulaşıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, boşluğun içi 3 trabzan. Bakın ikinci sırayı da bu şekilde geçtim ve diğer köşeye ulaştım. Artık bitirmek üzereyim sırayı. 2 zincirle bu köşeyi de 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak devam ettiriyorum. Burayı da köşe oluşturduktan sonra 2 zincirle ilerliyorum ve 3 trabzan, 2 zincir ve buraya atlıyorum yine 3 trabzan. Evet, dikdörtgen parçanın etrafını bu şekilde örüyoruz. Köşelerde köşe metodunu uyguluyoruz. Aynı boşluğun içine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Diğer yerlerde 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde ilerledik. Sıranın sonuna geldik ve ben şimdi sıra sonunu 2 zincirle bağlıyorum. Burada en uç noktaya tığımı geçireceğim ve bu şekilde içeri alacağım. Sonrasında bakın ilk boşluktan içeri giriyorum. Temiz bir şekilde ortaya ulaşmak için şöyle bir metot izliyorum. Her tepe noktasının içinden tığımı geçirip sık iğne yapar gibi orta boşluğa ulaşıyorum. Bu şekilde. Şimdi renk değiştireceğim. Değiştirmeye de bilirsiniz. Aynı renkle de yapabilirsiniz, rengarenk de yapabilirsiniz. Şöyle içeri aldım. Köşedeyim. Bakın. Burada köşedeyim. Köşemiz bu şekilde. Aldım. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Şu aşağıda diğer renkten sıkayım şurayı. Ve ben koparmadan gideceğim. 2 renkle çalışacağım. Arkada belli olmayacak koparmadığım. Şu şekilde ikinci trabzanım ve üçüncü trabzanım şeklinde ilerliyorum. Sonrasında 2 zincirle ortayı bağlıyorum. Tekrar aynı boşluğun içine köşede olduğum için 3 trabzan daha yapıyorum. Köşe metodumu uyguluyorum. Sonra orta bölüme geçiyorum. Diğer bu köşeye ulaşana kadar hep 2 zincir 3 trabzan, 2 zincir 3 trabzan olarak ilerleyeceğim. Ara boşlukları 3 tane trabzanla dolduracağım. Ve 2 zincirle geçiş yapacağım. Bakın 2 zincirle diğer boşluğa geçiş yaptım. Köşelere geldiğimde köşe metodumu uygulayacağım. Ve böyle etrafta köşelerde köşe metodu, içerilerde yani şu kısımlarda 3 trabzan 2 zincir yaparak parçamızı, ana gövdeyi genişleteceğiz. Kaç sıra ya da kaç santim öreceğiz onu birazdan anlatacağım. 3. sıranın sonuna geliyorum. Tekrar 2 zincirle başlıyorum. Bu şekilde aralardan yine böyle sık iğne gibi geçiyorum. Bu şekilde ortaya varıyorum. 3 zincirle yukarı çıkıp köşelerde tüm 4 köşede aynı metodu uyguluyorum biliyorsunuz. 2, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan hepsi köşe boşluğuna.
Bakın köşe boşluklarında uyguladığımız metot hep aynı. 4. sırada da yine 2 zincir 3 trabzan, 2 zincir 3 trabzanla dönüyorum. Köşelerde köşe metodumuzu uyguluyoruz. Şimdi parçanın etrafını 14 sıra ördüm. Şu ikili bölümlerden sayabilirsiniz. Toplamda 14 sıra örüldü. Bunu böyle ördükten sonra üzerinizde giyiyorsunuz. Çünkü herkesin bedeni farklı olduğu için bu 36-38 için uyumlu bir sıra ölçüsü. Bakın şimdi bunu böyle üzerinize giydiğinizde şuradan şuraya olan ölçüsü 14 sırada 18 santim civarında. Böyle üzerinize giyiyorsunuz. Büyük bedenler için üzerinize giymeden lütfen dikmeyin. Böyle üzerinize giyin ve sonrasında şurayı şöyle birleştirin. Üzerinize uygun mu değil mi? Aşağıya ekstra bir bölüm öreceğiz. Onu düşünmeyin. Kolları da öreceğiz. Böyle de bırakabilirsiniz kolları. Büyük bedende daha fazla öreceğiniz için kollar biraz daha uzun olacaktır. Şöyle üzerinizde ölçüyorsunuz ve dikişi şuraya kadar yapıyorsunuz. Çok kol altına birleştirmiyorsunuz ki biraz bol ve dökümlü bir kol yapısı olsun. Onu beden ölçünüze göre siz belirleyeceksiniz. Dikişi ne kadar yapmanız gerektiğini. Bakın ben şu kadar yapacağım. 25 santimlik bir kol, 23-24 gibi kol boşluğu bırakacağım. Buraya kadar dikeceğim ya da tığla da birleştirebilirsiniz. Bedeninizin üzerinde ölçmeden bitirmeyin. Yani ben 14 sıra ördüm diye siz 14 sıra örmek zorunda değilsiniz. Herkesin beden ölçüsü farklı. Şimdi yapmamız gereken burayı birleştirdikten, dikişi yaptıktan sonra kol çevresini biraz daha öreceğim ben. Sonrasında da bel çevresine bir şerit geçeceğim. Şimdi yapmamız gereken böyle ikiye katlıyoruz. Böyle buraya dikkat edin, eşit olsun. Şurası ve şurasından itibaren dikmeye başlıyorsunuz. Bakın şimdi şöyle göstereyim size. Yanları böyle bir kol boşluğu bırakarak, 25 santimlik bir kol boşluğu bırakarak yanları diktim. Buralar ya tığla birleştireceksiniz ya dediğim gibi dikiş ile birleştireceksiniz. Burada geniş bir kol bıraktım. 25 santimlik bir kol bıraktım. Bu tüm bedenler için uygundur. Tabii ki 36-38 beden için biraz boldur ama şık duruyor. Böyle geniş bir kol boşluğu bırakıyorum. Şimdi buradan itibaren bunu kolsuz da giyebilirsiniz. Dilediğiniz uzunlukta bir kol örebilirsiniz. Ben başlıyorum. Bakın şimdi kaç sıra öreceğimi göreceksiniz. Şuradan itibaren tam dikişin olduğu kolun altına denk gelen ilk boşluktan boşlukla başlıyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir. Bütün boşlukları 3 trabzanla kol çevresini böyle dolanacağım ve 2 zincir. 3 trabzan 2 zincir metodumuzla kol çevresini öreceğiz. 3 trabzan 2 zincir. Tekrar boşluğa 3 trabzan. Böyle ilerliyoruz kol çevresinde. Sıranın sonuna geldim. Bakın böyle bir birleşme noktasındayım. 3 trabzan dolu kutucukla başlıyor burası. Dolayısıyla ikisini 2 zincirle birleştiriyorum. Şuraya şöyle hemen bir sık iğne yapıyorum. Dolu kutucukla başladığı için 3, 4, 5 tane zincir ve dolu kutucuğun üzerine boş kutucuk yapmış oluyorum. Burayı da yine 3 tane trabzanla doldurarak yine klasik metodumuz olan 3 trabzan 2 zincir, 3 trabzan 2 zincirle devam ediyorum. Kol etrafını bu şekilde bakın geçtim. Kol etrafını böyle dolanacağız. İkinci sıranın sonuna geliyorum. Son boşluğu 3 trabzanla doldurdum ve 2 tane zincir çekerek burayla birleştiriyorum. Böylece ikinci sıramın da sonuna gelmiş oluyorum. Şimdi başlangıcımız dolu kutucuk, yani 3 trabzan var.
Dolu kutucukla başlayan sıralarda 5 zincir çekiyoruz. 3, 4 ve 5. İlk boşluğa bu şekilde atlayıp 3 trabzanla dolduruyorum. 2 zincir, tekrar buraya 3 trabzanla dolduracağım. Bakın burada boş kutucuk oluşuyor. Dolunun üzeri boş, 5 zincirle oluşturuyoruz bunu. Tekrar yine buraya 3 trabzan. Üçüncü sıranın sonuna geldim. 2 zinciri çektim. Bakın burada başlangıçta 5 zincirle başlamıştık. Bu 5 zincirin aşağıda kalan 3 zinciri bir trabzan gibi gözüküyor. Son boşluğum, buradaki son boşluğumu bu trabzanla birleştireceğim. Dolayısıyla buraya sadece 2 tane trabzan yapacağım. Çünkü o 3 zincir bir trabzan görüntüsünde. Şuraya batıyorum. Bu şekilde alıyorum. Ve bakın sırayı böyle bitirdim. Burada bir 3 trabzan görüntüsü var. Tam kol altına denk geldiği için görüntüsünün çok da önemi yok. Şimdi 4. sıraya yine 3 tane trabzanla başlayıp 3 tane zincirle başlayıp 2 trabzan yapıp 3 trabzan görüntüsü veriyorum. 2 zincir boşluklara 3'er tane trabzan. Ve kolu bu şekilde 8 sıra örerek bitirdim. Daha uzun da örebilirsiniz, karar sizin. Diğer tarafa geçiyorum. Kolun diğer tarafında da bakın yine aynı şekilde örmeye başladım. Yine boşlukları 3 tane trabzanla, aralara da 2'şer zincir çekerek bu kolu da bu şekilde dönerek 8 sıra yapıp bitireceğim. Her iki kolu da tamamladım. 8'er sıra ördüm. Siz daha uzun örebilirsiniz. Daha uzun kollu olmasını istiyorsanız biraz daha fazla örebilirsiniz. Ben 8 sıra ördüm her ikisinde. Şimdi sıra geldi bu bel bölgesine. Bel bölgesini de uzatabilirsiniz istediğiniz kadar. Şimdi şöyle yapacağız bel bölgesini. Dikişin olduğu bölümden, bakın dikişimizin olduğu bölümden şu boşluktan başlıyorum. 1, 2, 3 tane ilk trabzan kabul ediyorum, 3 zinciri. Bu ikinci trabzanım. Üçüncü trabzanım. Boşluğu 3 trabzanla doldurdum. Sonrasında 2 zincir. Tekrar yine boşluğu 3 trabzanla normal metodumuzu tekrar ediyoruz. Boşluklara 3 trabzan, aralara 2 zincir. Şöyle göstereyim. Araya yine 2 zincir çekerek etrafı dolanıyoruz. Bu şekilde etrafı şöyle komple etrafı döneceğiz. Böyle döneceğiz ve sıranın bitimine kadar, şu noktaya kadar geleceğim şimdi. Sıranın sonuna geldim. Şimdi yeşil sırayla bel bölgesinde bir şerit örüyorduk. Bakın buraya atlayacağım artık sıra sonunu. 2 zincirle buraya atlıyorum. Şurayla birleştirip böyle bir görüntü veriyorum. Şimdi başlayacağım yer burası. Burayı doldurarak başlayacağım. Bunun için de 5 zincirle başlayacağım. Bakın sıranın başında dolu bir kutucuk olduğu için 5 zincirle başlıyorum. Sıranın başında boş bir kutucuk olsaydı 3 zincirle başlayıp öncelikle o boşluğu doldurarak sıra başını halledecektik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve buraya atlayarak 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar boşluğa atlıyorum. 3 tane trabzanla. Bu şekilde ikinci sıramızı da etrafta dönerek şuraya kadar getireceğim. İkinci sıranın sonuna geldim. 2 zinciri çekiyorum. Şuraya bakın. Sonda şöyle bir trabzan görüntüsü var. Buradan buraya 5 zincirle çıkmıştık bir önceki sıra başında, pardon. Şimdi buraya 2 tane trabzan yaparak bunu da 3. trabzanmış gibi birleştirerek şuradan tığımı geçiriyorum, ipi alıyorum. Bakın bu şekilde 3 trabzanla bir görüntü veriyorum. Böylece doğal yoldan 3. sıraya geçeceğim. 3 zincirle boşluklu olan sırada 3 zincirle başlıyoruz ve böyle 3 trabzan görüntüsü verip sonra
buraya atlıyoruz. 2 zincirle atlıyoruz. Normal yine 3 trabzan 2 zincir, 3 trabzan 2 zincir şeklinde dönerek sıra sonunu da burayla 2 zincir çekip burayla birleştirerek bir sonraki sıraya 5 zincir çekerek bir üste geçiyoruz. Ve bel kısmına böyle 5 sıralık bir şerit geçtim. Bunu daha uzun tutabilirsiniz. Böylelikle bluzunuz biraz daha uzun olur. Dilediğiniz uzunlukta tutabilirsiniz. Evet, modeli iki yanlardan diktikten sonra gördüğünüz şu yeşil kısımları az önce gösterdiğim şekilde ördüm. Yeşil gördüğünüz şu şeritleri sonradan ördüm. Diğer taraf bizim ana gövdemiz. Böyle sonuç olarak topluca göstermek istedim ve artık giyilebilir halde. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.